alın daraltma ameliyatının teknikleri ve saç ekimi ile alın daraltma arasındaki mukayeseyi sizlerle paylaşacağım. Hocam, kısaca alın daraltma nedir? Alın daraltma ameliyatı aslında saç çizgisiyle kaş arasındaki mesafenin daraltılması işlemidir. Ama buradaki daraltmada kaşları kaldırarak bir daraltma yapmak yerine saçlı çizgiye yakın bölgeden bir miktar deri çıkartılıp saçlı çizginin sadece kaşlara yaklaştırılmasıyla yapılan bir işlemdir. C-Reduction alın daraltmanın özelliği nedir hocam? C-Reduction aslında bizim bulduğumuz bir teknik ve bu tekniği bulmamızda hiç kolay olmadı. Açıkçası 1200'e yakın alın daraltma ameliyatı yapmışız kliniğimizde ve her alın daraltmada birçok şey öğrenerek aslında yolumuza devam ettik ve bunun makalesini yazıyoruz. O yüzden C-Reduction'da özel bir tekniğimiz, bize özel bir tekniğimiz ve çok daha güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir teknik. Saç ekimi ile alın daraltma nedir? Saç ekiminde de yine mantık aynı aslında. Saçlı çizginin alt kısmına, saçsız deri kısmına saçların ekilerek alnın daha dar olarak görünmesini sağlama işlemidir. Alın daraltma ameliyatıyla tamamen birbirinden farklılıklar gösterir. Ameliyat ile alın daraltmanın avantajları nelerdir? Ameliyatla alın daraltmanın en güzel avantajı biz saç ekimiyle kıyasladığımızda tabii ki saç ekiminde ister istemez doğal bir görüntü olmayabiliyor veya ekilen saçlar saçın arka kısmından alındığı için sert saç kısmından alındığı için alın kısmında bizim daha yumuşak saçlara ihtiyacımız var. Bu sert saçlar alın kısmında tel tel gözükebiliyor. Bu yüzden çok doğal bir görüntü elde etmek çok zor. Tabii ki yapılabilir, doğal bir görüntü elde edilebilir ama alın daraltma ameliyatında zaten hastanın kendi saçlı çizgisi, kendi doğal çizgisini öne aldığımız için çok daha doğal bir görüntü olmuş oluyor. Kadınlarda saç ekimi nasıl yapılır? Kadınlarda saç ekimi aslında erkeklerde yapıldığı gibi yapılır. Aynı tekniklerle yapılır. Ama kadınlardaki saç ekimi daha çok alnı daraltmaya yönelik saç ekimidir. Tepe bölgesinde eksiklikten ziyade alın kısmının daraltılmasına yönelik bir işlemdir. Erkeklerde ise daha çok tepe ve şakak bölgelerine ekim işlemi yapılır. Alın daraltma ameliyatına alternatif olarak saç ekimi tabii ki önerilebilir uygun hastalarda ama çok seçici olmak lazım ve çok tecrübeli olmak lazım buna karar verirken. Saç ekiminin alın daraltma ameliyatına göre avantajları nelerdir? Saç ekiminin en büyük avantajı hastaların aslında kendini daha rahat hissetmeleri. Çünkü genel anestezi altında yapılmayan bir işlem lokal anesteziyle yapılıyor ve tüm işlem boyunca hasta uyumuyor, ağrı da hissetmiyor aslında. Saç ekiminin en büyük avantajı bu. Korkan hastalarımızda, özellikle ameliyattan korkan hastalarımızda en büyük avantajı bu. Saç ekiminin diğer bir avantajı da sadece alında daraltma kısmı değil de eğer tepe bölgesinde bir seyreklik varsa bu bölgeye sıklaştırma yapılarak daha gür bir saç görünümü elde edilebiliyor. Alın daraltma ameliyatı ile saç ekimi ameliyatı beraber olur mu? Yani alın daraltmayla saç ekimi aynı anda önermiyoruz. En büyük sebep aslında anatomik olarak birbirlerini ters damarlardan beslenmesi. Saç ekiminde arka bölgeden dönör alandan saçların alınması esnasında buradaki damarlara zarar verilebiliyor. Alın daraltmada da ameliyat esnasında buradaki damarlara zarar verilebiliyor. İkisini aynı anda yaptığımızda saçlı derinin dolaşımı bozuluyor, damarsal dolaşımı bozuluyor. Bu da saç dökülme riskinin veya saçlı deride mikrop dediğimiz doku riskine sebep olabiliyor. O yüzden alın daraltma ameliyatıyla saç ekimini aynı anda öneriyoruz. Farklı alın daraltma teknikleri var mı? Bizim bildiğimiz plastik cerrahi alanında aslında iki teknik var. Saç ekimi